Ağlatan Rast Ezan, Umutcan Doğan. Dinleyelim. Çok tiz bir ses. Bakacağım ama bu bir hata vermiş. Herhalde kapatıp açtığım için oldu. Neyse. Sese bakmak zorundayım. Şimdi bazı arkadaşlar da kızmasın. Yok efendim şuna bakılmaz, buna bakılmaz. Ben bakarım. Çünkü ben şan hocasıyım. İşim bu yani. Sesin gittiği yere bakın. Do natürele gider gibi bir yer. Direkt giriş do ha. Şimdi sesin yerleştiği yer tamam tam bir tenor. Çın 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 çınlıyor tizler. Ama alt rezonansları az. Hep tize çalışmış bir ses. Hep tize çalışmış bir ses. Öyle olunca da o tizliğin içinde alt yani daha koyu frekanslar zayıf geliyor. Şimdi hep tize çalışmak kötü mü? Hayır. Seslerinizi sürekli tizine alıştırırsınız ama burun ve biraz buruna yaslayarak sürekli tizlere çıkmaya alışırsanız da böyle çın çın çınlar sesler. Kötü mü? Hayır. İyi mi? Defoları var. Çünkü çın çın çınlatıyor. Bakın. Alt rezonans yok. Gibi çıkıyor. Ve tabi bu kadar tiz okuduğu için de sürekli bu ihtiyaç duyuyor. Bu iyi bir şey değil ha. Çok faydalı bir şey değil ses tellerine yani bunlar. Her şunu yaptığınızda ses telleri birbirini tokatlıyor gibi. Evet, şimdi bu girdiği ton o kadar tiz ki ikinci dönüşünde gördüğünüz gibi sesler hafif yıpranmaya başladı. Daha şimdiden sinyali verdi. Ton bu kadar tiz olduğu sürece bu ileriki dönemde, ileriki bölümlerde ne olacak? Hayal es-salade, hayal el-felah'ta ne olacak? Görelim. Yani tiz bölgelerinde zaman zaman yani tam çıkışında hafif bizim falset dediğimiz sesleri de kullanıyor ama yani tenor tınısı tabii var seste fakat o gibi bir yere çıkıyor ses. Bunlar tam ses. Daha üstte gibi bir yere dönüyor. Bu sesin çıkartılmasını kolaylaştıran bir şey. Tamam. Buna hayır demiyorum. Lezzetli tınlıyor mu? Evet, lezzetli tınlıyor. Güzel kullanıldığı sürece sizin ses genişliğinizi daha da arttıran yeni bir bölge olarak karşınıza çıkıyor. Bunu zaman zaman başka şarkılarda merhaba, nasılsın, iyi misin diye tizlerde buldurduğum çocuksu bir renktir. Çocuksu bir yerdir burası. Güzel kullanıyor ama bu çınlama, bu tiz tondaki sürekli çınlama bence bir noktadan sonra yorucu. Dinleyen için yorucu. Okuyan temiz okuyor. Ama karşı tarafı var değil mi bir de? Öyle düşünmek lazım bence. İşte o söylediğim üst bölge var ya. Bakın tam kafa bölgesinin içine dolan yere düştüğü zaman ses. Orada işte problemler başlıyor. Neden? Çünkü çok yüklenerek çıkan bir renk var. Aşırı tiz. Yere de oturmuyor dönüşte.
Çünkü tını bozuluyor. Bakın. Renk değişiyor. Sesin rengi değişiyor. Tiz bölgesiyle alt bölgesi arasında tonal fark oluyor. Tam bir yorucu. Okuyucu için çok yorucu ve okuyucu aslında burada size becerilerini sergiliyor. Tamam, ona eyvallah. Gerçekten okuyucu bunlara çalışmış. Emek harcamış. Yıllarca bu sesleri oturtabilmek için, çıkarabilmek için çabalamış. Büyük saygıyı hak ediyor. Kesinlikle. Ben sadece dinleyici tarafındayım. Dinleyen bir kişi nasıl hissediyor? Eğer şöyle bakarsanız belki herkes için farklı bir bakış açısı olabilir. Şimdi sesin genişliği demek, sesin kuvveti demek tize doğru genişleme değil. Sadece buradan ne olursunuz bakmayın bu işe. Herkes için diyorum. Yani benim bir sesim var. Bak ne kadar tiz bir sesim var dediğiniz zaman sadece yukarıdaki bölgeyi gösteriyorsunuz birbirinize. Bu alan. Bir oktav. Şu dinlediğiniz bölge yaklaşık bir oktav. Ama çok tiz bir bölgede bir oktav. Ya belki etkileyicilik bu değil. Ya daha geniş bir alanda, belki bu kadar tiz olmayan biraz daha aşağı bir alanda yaklaşık 1,5-2 oktav göstermek çok daha etkileyici olmaz mı? Böylece gerçek ses genişliği o çünkü. Tizde bulduğunuz bölge ses genişliği anlamına gelmiyor. Sadece sesin tiz bir bölgesi anlamına geliyor ve okuduğunuz alan bir oktava sıkışıyorsunuz. Bu çok daha geniş bir sohbet. Okuyucu özelinde söylemiyorum bunları. Yani bunu Umutcan Doğan şöyle yaptı, böyle yaptı değil. Tamamen geniş bir açıdan bakın. Her okuyan kişi kendini bu şekilde değerlendirebilir. Bunu bir şarkı okuyucusu da olabilir, ezan da okuyabilir. Ne tür okursa okusun. Bir yere sıkıştığınız zaman ki İbrahim Tatlıses'in eski şarkılarını düşünün yani. Hep burada. Bu aşağı bölgeler ne? Bu sesten değil mi bunlar? Biz onları çalıştırmayacağız mı? Bunları kullanmayacak mıyız? Hayatımızın hep burada mı geçecek? Bakın sürekli burada geçerse bakın zorlanmalar başlıyor. İleriki yıllarda yıpranmalar başlıyor. Ses düşmeye başlıyor. 100 tane problemi var. Bütün usta okuyuculara, usta imamlara, usta müezzinlere, hafızlara sorun. Onlar bunu size zaten anlatacaklar. Bu benim bildiğim ve kimsenin bilmediği bir şey değil. Tecrübeli insanlara, özellikle 50 yaş üstü, yıllarca din görevliliği yapmış kişilere sorun. Bunu zaten size anlatacak. Ondan özellikle genç okuyucuların bence tecrübe kazanması, yani biraz daha tecrübe kazanması, biraz usta okuyuculara dinleyerek, ne yapıyorlar, ne anlatıyor, onlarla sohbet ederek olmalı gibi geliyor bana. Ki bizim bütün, ister dini musiki olsun, ister diğer musiki olsun, yani Türk müziği olsun, sanat müziği olsun, meşk usulü çok kıymetlidir. Değil mi? Yani meşk usulünün yapısı, meşk usulü demek birine oturup dinlemek değil. Sohbet etmek, tecrübelerini almak falan. Yani bunlar, ben bir şan hocası olarak bunları anlatıyorum. Sadece o şekilde, ama onlar size başka kim bilir neler anlatacaklar yani yaşadıkları şeylerle ilgili. Biraz ileri alabilir miyim? Sizin izninizle ileri alacağım. Hocanın dinlendiği bir yere. Yani biraz hayal eser, hayal felak kısımlarını görmek istiyorum. Hafif Hicaz geçkisiyle, ama ses nasıl boğaza düşmeye başladı. Şimdi o kadar tiz başladı ki gidecek yer de yok. Yani hani hayal esselam felak kısımları daha da açılan yerlerdir, ama o kadar tiz ki açılacak yer yok. Şimdi ben burada tamamlamayacağım tamamını, çünkü epey uzun bir part var. Fakat genel olarak fikirlerimi bir ses analizi mantığında size anlatmaya çalışıyorum. Benim düşündüklerim bunlar. Yukarıdaki bir oktava takılmak mı, yoksa daha geniş bir aralıkta rahat hareket etmek mi şarkıcı için geçerlidir? Bence diğeri daha doğrudur.
Daha uzun vadelidir, daha ses sağlığı için iyidir. Tiz çıkmak kötü değildir. Herkes Umutcan Doğan gibi oturup çalışmalıdır. Bakın çalışmalıdır çünkü bu ne kadar alttan ve üstten genişlerseniz o kadar rahat olursunuz. Her şey başınıza geldiğinde, herhangi bir durumda tiz çıkmanız gerektiğinde çıkarsınız ama pese gitmeniz gerektiğinde de gidersiniz. Ses genişliği bu şekilde ölçülmelidir. Bu şekilde bakılmalıdır. Belki bu ileride fikir olarak sizlere faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki hocamızın sesine sağlık. Genç bir okuyucu. Sesine sağlık. Güzel çalışmalar yapmış. İnşallah çok daha iyi olur. Sesine sağlık diyelim. Böyle fikirlerim bu. Peki. Şimdi devam edelim.